Biz hem burnumuzla hem damağımızla kokluyoruz. Bunun içine zaten bizim burnumuz tıkalıyken ne yediğimizi anlayamıyoruz. Kokuya hakim olmadığınız sürece iyi veya kötü herhangi bir yemeği çok iyi yapabilmenizin imkanı yok. Biz hamam böceğini kabul etmiyoruz ama Meksika'da bira içerken yanında çikolatalı karınca yiyorlar mesela. Yemeğinizi yerken deniz sesi varsa ortamda, deniz sesi olmayan bir ortamda yenilen aynı yemeğe göre daha tuzlu algılayabiliyoruz yemeğimizi. Cips yerken çıtırtıyı duyduğumuzda cipsin daha taze olduğunu düşünüyoruz. Her birimizin vücut kokusu kendine özel. Parmak izinden daha sağlam bir şekilde. Hoş gelen terli tişört kokusuna sahip erkek bireylere baktığımızda parfüm kullanmak bizim biyolojik bir ihtiyacımız değil. Parfüm koklarken kahve falan da kokuyor. O tabii çok büyük bir hikaye, yani hiçbir karşılığı yok onun. Yani koku tabii çok ilginç bir duyu çünkü bir gün içinde çok fazla kere biz koku duyusuna müracaat ediyoruz. Aşağı yukarı günde 23.000 kere falan koklama yapıyoruz. Kokladıktan bir müddet sonra sanki o koku yokmuş gibi gelmeye başlıyor bize. Aslında koku orada mevcut fakat beynimiz onu değerlendirmeyi bırakıyor. Dolayısıyla böyle işte bir parfüm satın almaya gittiğinizde 3-4 parfümden sonra ben artık hiçbir şey duymuyorum falan dediniz. Aslında siz duymuyorsunuz sadece, o kokular var orada. Fakat beyin artık onu değerlendirmeyi bırakıyor çünkü her an çevremizde onlarca farklı duyusal uyarı var. Bir öncelik sıralaması yapmak zorunda ki tehlike sinyali vermediğine emin olduğunu kenara atıyor ki işte bu koklama olayında da öyle oluyor. Onu kenara atıyor ve yeni gelen başka bir uyarıyı değerlendirmeye başlıyor. Hayatımızdan kokuyu çıkartsaydık Allah kimseye öyle bir şey vermesin. Güvenlikle ilgili çok büyük problemler yaşayacaktık. Çünkü siz bu odadayken içeride mutfakta ateşin üzerinde bir şey unuttuysanız onun gereğinden fazla ısınıp yanmaya başladığını aslında kokusu üzerinden tanımlayabiliyorsun. Ben Vedat Ozan, İstanbul 1959 doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Kokuyla ilgileniyorum. Daha doğrusu kimyasal duyularla ilgileniyorum da diyebiliriz. Çünkü koku dediğim zaman beraberinde gelen bir de tat duyusu var. Kaçınılmaz olarak o alana da dokunmak durumunda kalıyorum. Bu işe ama koku ve lezzet ilişkisiyle başlamadım. Koku ve parfüm ilişkisiyle başlamıştım. Aristo'dan beri 5 tane temel duyumuz olduğu söyleniyor. Aslında 5'ten fazla sayıda duyumuz var bizim. Bu 5 duyunun 3 tanesi fiziksel duyular, 2 tanesi de kimyasal duyularımız ki koku ve tat bizim kimyasal duyularımız. Tat duyusunun devreye girdiği her alanda da zaten koku duyusu onunla eşgüdümlü olarak çalışıyor. Bizim hayatımızın içinde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami 5 tane temel tadın dışında bir tat yok. Bir küçük deneme yapacağız umami'nin ne olduğunu anlamak için. Ve bu denemeyi yaparken bir elimizle burnumuzu tıkayacağız. Temel tat duyusuyla mümkün olduğu kadar baş başa kalmak istiyoruz. Birer tane alıp lütfen arkaya geçirelim. Burnumuz tıkalıyken lütfen domatesi ağzımıza götürüp çiğnemeye başlayalım. Şu an aroma dışarıda kalmış durumda, sadece doku ve temel tatla karşı karşıyayız. Bir ekşilik, çok hafif de bir tatlılık geliyorsa o kadar. 2 tane temel tat uyarısının dışında bir temel tat uyarısı herhalde alamıyorsunuzdur diye düşünüyorum, değil mi? Burun tıkalı. Kürdanı bırakıp şimdi önümüzdeki lütfen kuru domatesi alalım. Ağzımıza atıp çiğnemeye başlayalım. Gene aroma dışarıda. Şu anda başka bir temel tat uyarısıyla karşı karşıyayız. Demin taze domatesi yemiş olduğumuzda aldığımız temel tattan farklı bir şey hissediyor muyuz? Evet. İşte o farkın ismi umami. Umami'nin en net tanımı bu. Tuzluya benziyor ama tuzlu gibi değil. Biz hem burnumuzla hem damağımızla kokluyoruz gibi bir durum söz konusu. Koku bütün duyular içinde çift kanallı olarak çalışan tek duyumuz aslında. Yani biz her ne kadar koku dediğimizde sadece dışarıdan ve burnumuzla koku alıyoruz zannetsek de ve ben koku lezzet ilişkisi dediğimde insanlar genellikle tabağın üzerine eğilip koklamayı veya tencerenin kapağını açıp koklamayı düşünüyor olsa da gerçek bu değil. Çünkü 2 tane kanal var. Bir tanesi evet burnumuzla dışarıdan aldığımız koku ki ortonazal kanal üzerinde çalışıyor ama bir kanal daha var ki esas yeme içmeyle bağlantıyı kuran, o da retronazal koku alma kanalımız, o da damak üzerinden çalışıyor. Bunun içine zaten bizim burnumuz tıkalıyken ne yediğimizi anlayamıyoruz. Hiç hoşumuza gitmeyen bir öksürük şurubu içmemiz gerektiğinde burnumuzu tıkayarak ancak onu tolere edebiliyoruz. Dışarıdan gelene koku derken damak üzerinden yükselene de aroma diyoruz. Bizim yediğimiz veya içtiğimizin ne olduğunu belleğimizden geriye çağırıp telaffuz etmemize imkan
veren duyu aslında koku duyusu. Balı dışarıdan kokladığınızda hissettiğiniz koku kuvvetiyle aynı balığı dilinizin üzerine kaşıkla oturttuğunuzda orada hissettiğiniz koku kuvveti arasında dağlar kadar fark var. Ağız içindeyken birden patlayabiliyor. Dışarıdan çok cazip gelmeyen bir yiyecek kokusu ağız içine oturduğu zaman aromasıyla bize bir lezzet şöleni yaşatabiliyor. İşte küflü peynirler, Roquefort peyniri, Gorgonzola peyniri gibi peynirler lokma haline getirip de dilimizin üzerine oturttuğumuzda birden dünyamız değişiyor. Bir haz dünyasının içine girebiliyoruz. Biz belleğimize zaten nesneleri çilekti, muzdu gibi kaydetmiyoruz. Yani çilek kokusu dediğimiz zaman biz aslında 350 tane farklı molekülden bahsediyoruz. Biz o moleküllerin bir aradaki halini kaydediyoruz. Çilek diye bir şey kaydetmiyoruz. O moleküllerin en az kaç tanesi bir araya geldiğinde bizde üzerine çilek yazdığımız etiketi oluşturuyorsa biz tekrar aynı molekülleri başka bir şeyin içinde duyumsadığımızda da çilek kokuyor bu diyebiliyoruz. Bu elimdeki tonka fasulyesi ismi verilen, genellikle de parfümlerde kullanılan, Orta Amerika ve Güney Amerika'da yetişen bir şey. Yani çok hoş böyle vanilya, karanfil, acı badem arası bir koku profili var. Bunun içindeki moleküllerden bir tanesinin ismi kumarin. Şu da bir vodka. Bu vodkanın içinde de bizongras denilen bir ot var. O otun kimyasal yapısının içinde de tesadüfen gene kumarin dediğimiz bir molekül var. Ben bunu açıp da şöyle çok hafif buraya koyduğumda ve bir yudum aldığımda İkisinin içinde ortak olarak bulunan kumarin molekülünden dolayı ben sanki bunun içinde tonka fasulyesi varmış gibi bir izlenime kapılıyorum. Halbuki ikisinin içinde bunun bir alakası yok. Tonka fasulyesi başka, Grasovka'nın içindeki ot başka. Tonka fasulyesi yok vodka'nın içinde fakat ikisi de aynı ortak molekülü paylaşıyorlar. Dolayısıyla ben de o molekülü ilk kokladığımda neyle isimlendirdiysem ki tonka fasulyesiyle isimlendirmişim. Bu vodkayı da ilk içtiğimde dedim bu sanki tonka fasulyesi likörü gibi bir şey dedim. Buyurun siz de deneyebilirsiniz. Biz doğduğumuzda görmüyoruz. Çok bulanık görüyoruz. Bebeğin bir yetişkin gibi görebilmesi için ikili yaşlara ancak ulaşması gerekiyor. Halbuki koklamada böyle değil. Koklama çok erken gelişen bir duyu. Dolayısıyla bizim koku belleğimiz de aslında biz doğmadan önce şekillenmeye başlıyor. Yani hamileliğin son 3 ayında biz aslında aktif olarak koku alabilir bir haldeyiz. Yani 18 haftalıkken gelişmeye başlıyor. 24 haftalıkken işlevsel hale geliyor. En zengin kokusal deneyimi ne zaman yaşıyorsunuz? Yemek masasında yaşıyorsunuz. Zaten kültürlerin kokulu yansımaları da hep yemek üzerinden geliyor. Yani bugün bir Hint kokusu dediğimiz zaman aklımıza direkt Hint mutfağı geliyor. Koku duyusunu dışarı çıkarttığınızda gastronomi diye bir alan kalmıyor ortada. Kokuya hakim olmadığınız sürece iyi veya kötü herhangi bir yemeği çok iyi yapabilmenizin imkanı yok. Sadece tatlılık, tuzluluk veya sadece doku, çıtırlık, akışkanlık vesaire bunlar üzerinden giderek bir tabak tasarlamanız mümkün değil. Aroması üzerinden tasarlıyoruz. Çünkü diğerleri de yardımcı rollerde ona eşlik ediyorlar. İkinci karakter olarak diyeyim tat duyumuz var. Onun dışında doku geliyor, sıcaklık geliyor. Basit bir kahve içme deneyimimizde bile 5 duyu birden fazla kere işin içine giriyorlar. En reddetmeye eğilimli olarak doğduğumuz temel tat kulvarı acılık. Acılık tabii çok problemli çünkü acı kelimesi problemli bizim dilimizde. Siz o anda çiğ köfte yiyorsanız ve ben acı dediysem anlıyorsunuz ki yakıcı acılığı kastediyorum. Yok çiğ köfte yemiyorsunuz, greyfurt yiyorsunuz ve greyfurtun da o beyaz kabukları biraz fazla kaçmış. Onu yerken siz ben acı dediğimde de anlıyorsunuz ki bitter acılığı kastediyorum. Yemeğinizi yerken deniz sesi varsa ortamda, deniz sesi olmayan bir ortamda yenilen aynı yemeğe göre daha tuzlu algılayabiliyoruz yemeğimizi. Cips yerken çıtırtıyı duyduğumuzda cipsin daha taze olduğunu düşünüyoruz. Aynı cipsi yesek ve kulağımız tıkalı olsa aynı cipsi bu sefer daha bayatmış gibi algılayabiliyoruz. Duyular birbirlerini çok fazla etkileyebiliyorlar. Renkte de bu var tabii. Yani şeffaf bir fincanda içmiş olduğumuz kahveye göre içi beyaz olan bir fincanda yani kahveyle
kahvenin içinde olduğu yer arasındaki kontrası net olarak tespit edebildiğimiz bir fincanda içmiş olduğumuz kahve arasında çok büyük bir fark var. Beyazda şimdi kontrası gördüğümüz zaman o sanki bize temel tadı daha kuvvetli, aroması daha güçlü bir kahveymiş gibi gelebiliyor. Şeffaf bir fincanda bu algıya ulaşamıyoruz. Bir ekşi sıvı emdirilmiş pamuğu yeni doğmuş bebeğin ağzına damlattığınızda tükürtmeye çalışıyor. Çünkü kabullenemiyor. Fakat seyrelttiğinizde kabullenilebilir hale geliyor. Çünkü ekşi olan şeylerin bir kısmı bizim için yararlı olabilecek bir takım değerler içerebiliyor. Burada yapmış olduğumuz en yaygın seyreltme de ne? Salataya limon sıkmak. Yani limonu salatayla seyrelterek kabulleniyoruz. Her birimizin vücut kokusu kendine özel. Parmak izinden daha sağlam bir şekilde hoş gelen terli tişört kokusuna sahip erkek bireylere baktığımızda onu seçen kadınlara tam farklı bağışıklık sistemine sahip erkek bireyler olduklarını görüyoruz ki aslında üreme temelli ilişkinin temel prensibi de bu. Yani bir çocuk üretmek için bir araya geleceğiniz partner ne kadar uzak ve farklı bir bağışıklık sistemine sahipse doğacak çocuğun zinciri devam edebilme şansı o kadar yüksek oluyor. Aksi olduğunda yani uzak ve farklı değil yakın bağışıklık sistemini seçtiğinde de işte yakın akraba evliliklerinde yaşadığımız sorunları yaşıyoruz şimdi. Ama biz bugün böyle eş seçim yapmıyoruz. Bu üreme temelli ilişkide yani biz bugün artık sosyal parametreler kullanarak bir araya geliyoruz birisiyle. Parfüm kullanmak bizim biyolojik bir ihtiyacımız değil. Ama o bize bir hoşluk veriyor. Aynı giysi seçiminiz veya ayakkabı seçiminiz gibi parfümünüzü seçerken de kafanızda oluşturduğunuz ideal kişiliği temsil ettiğini düşündüğünüz bir parfümü seçiyorsunuz. Esas karar verici olan tüketicinin kendisi tabii bir parfümü alırken. Parfüm seçerken tabii seçenek çok daha fazla. Bir de somut gelmiyor. Yani elle tutamıyorsunuz, gözle göremiyorsunuz ya. İçinde bir sürü molekül var. Hangi birisini yakalayacaksınız? Çok hareketli, oynak, görülemeyen, tutulamayan, biraz soyut gibi algılanan fakat aslında gayet somut, kimyasal bir duyu. Fakat karar vermekte zorluk çekiyor olabiliriz. Parfüm koklarken kahve falan da kokuyor. O tabii çok büyük bir hikaye. Yani hiçbir karşılığı yok onun. Müşterilerin herhalde hoşuna gidiyor öyle bir servis almak. Artık iş o kadar kopmuş durumda ki o servisi verenler de niye yaptıklarını bilmiyorlar. Kahve bilakis çok kuvvetli bir koku yani. Birden tokat atıyor burnunuza. Ama çok seviliyor. Bütün dünyada da kahve koklatıyor hepsinin arasında.